Bugün size yataklar konusunu anlatacağım. Yataklar. Bir sistemde dönel ve doğrusal hareketleri bir yerden bir yere nakletmek amacıyla millerin üzerine kayış, kasnak, dişli çark, zincir, kaplin ve kavramalar bağlanır. Yataklar ise millerin görevlerini yapabilmesi için desteklik yapar ve hareketini kolaylaştırır. Yataklar, iki elemanın çeşitli yönlerdeki hareketinin en az sürtünmeyle meydana gelmesini sağlarken etki eden kuvvet doğrultusunda hareketine ise engel olur. Hareketin dönel olması durumunda mili destekleyen elemana yatak, doğrusal olması durumunda kızak adı verilir. Bu açıklamalara göre yatak tanımı şu şekilde yapılabilir. Dönel ve doğrusal hareket altında kuvvet ve hareket ileten mil, aks ve tabla gibi elemanların eksenel ve radyal yöndeki kuvvetleri taşıyan ve destekleyen elemanlara yatak denir. Yataklar. Yataklar, kullanıldıkları sistemlerin çeşitli olması ve çalışma şartlarının değişken olması sebebiyle çok değişik tiplerde yapılırlar. Bunların seçimi, sistemdeki hız, kuvvet, basınçlı sürtünme, yağlama, kapladığı yer, çalışma şartları ve bakım faktörleri dikkate alınarak yapılır. Yataklar, dönel hareketli yuvarlak kesitli milleri taşıma ve onların dönmesini kolaylaştıracak şekilde, genellikle dairesel şekilli olarak üretilir. Yatakların, bağlantı, yağlama, sökme ve takma işlemleri için değişik konstrüksiyonları vardır. Dönme olayının meydana geldiği kayma yüzeyinin cinsine ve dönme hareketine gösterdiği direns göre yataklar iki ana grupta toplanabilir. 1. Kayma dirençli yataklar. 2. Yuvarlanma dirençli yataklar. Yataklama çeşitleri. Bir kayma dirençli yataklar. Millerin yatak içinde kalarak hareket eden kısımlarına muylu denir. Muylular, yatak gövdesine açılmış delik veya yatak gövdesine sıkı geçirilmiş bir zarf veya burç içerisinde kayarak çalışır. Bu nedenle bu yataklara kaymalı yatak denir. Radyal yataklar. Yatağa gelen yük yatak eksenine dikey etki ediyorsa bu tip yataklara radyal yatak denir. Yatak makine gövdesinde sabit bir delik şeklinde gövdeye takılan veya bağımsız bir sistem içinde bulunan burç şeklinde de olabilir. Yatak burçları IS Odin 4379. Tablodan ölçülerine bakılarak burçların ölçüleri belirlenir. Form C. Animasyonu görelim. Form F. Animasyonu görelim. Malzemeleri bakır alaşımlı. Yatak burçları IS Odin 4379. Tablodan ölçülerine bakılarak burçların ölçüleri belirlenir. Form S. Animasyonu görelim. Form T. Animasyonu görelim.
Malzemeleri termoplastik. Yatak burçları IS Odin 4379. Tablodan ölçülerine bakılarak burçların ölçüleri belirlenir. Form J. Animasyonu görelim. Form V. Animasyonu görelim. Malzemeleri sintermetal. Tek parçalı flanşlı yatak DIN 502. Tablodan ölçülerine bakılarak yatak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Tek parçalı gözlü yatak DIN 504. Tablodan ölçülerine bakılarak yatak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim.
2 parçalı kapaklı yatak DIN 505. Tablodan ölçülerine bakılarak yatak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. İki yuvarlama dirençli yataklar. İki cismin birbiri üzerinde yuvarlanmasından meydana gelen enerji kayıpları, bu iki cismin birbiri üzerinde kaymasından doğacak enerji kayıplarından genellikle çok daha azdır. Bu nedenle makinelerde rulman adı verilen ve muylulara takılarak kayma sürtünmesini azaltıp dönme sırasında muylular için hem destek hem de kılavuzluk görevi gören organlar kullanılır. Ama, hareket bir yuvarlanma elemanı üzerinde olduğu için, rulmanlı yatak veya yuvarlanma dirençli yatak olarak isimlendirilir. İki yuvarlama dirençli yataklar. Rulman yataklarda yuvarlanma elemanının direkt olarak muylu veya yatak yuvası ile irtibatı yoktur. Yuvarlanma elemanı, muylu üzerine sıkı geçirilen bir iç bilezik ve yatak yuvasına geçirilen bir dış bilezik arasına yerleştirilmiştir. Bu yatakların birçok üstünlüğü vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Bir rulman yataklar standartize edilmiştir. Mil çapına göre bütün ölçü ve şekilleri belirlenmiş olup kataloglardan seçilmek suretiyle çizilir. Bu nedenle piyasadan kolayca ve ucuz temin edilebilir. İki ölçüleri küçük olduğundan, makine boyutları da küçülmüştür. 3 sürtünme az olduğundan yağ sarfiyatı da azdır. 4 ömürleri çok fazladır. 5 takıldıkları mil veya yuvada bir aşınma meydana getirmezler. Yuvarlama dirençli yatağın elemanları. Dış bilezik. Korucu kapak. İç bilezik. Kafes. Bilya. Animasyonu görelim. Yatak çeşitleri. Rulman yataklar karşılaştıkları kuvvet şekline ve yuvarlanma elemanlarına göre iki ana bölümde incelenir. A. Yüke göre. Enine rulman yataklar, yükün mil eksenine göre dik etki ettiği yerlerde kullanılan yataklar. Radyal rulman yatak diski. Dış bilezik. İç bilezik. Bilye. B. Boyuna rulman yataklar. Yükün mil eksenine paralel etki ettiği yerlerde kullanılan yataklardır. Eksenel rulman yatak. Bilye. Mil diski. Yuva diski. Yatak çeşitleri. B. Yuvarlanma elemanına göre.
Bilezikler veya diskler arasında yuvarlanan eleman şekline göre rulman yataklar başlıca 5 ana bölümde incelenir. Bilyalı yataklar. Yuvarlanma elemanı bilye olan radyal ve eksenel yataklardır. Yatak çeşitleri. 2 silindirik makaralı yataklar, yuvarlanma elemanı silindir olan radyal ve eksenel yataklardır. Animasyonu görelim. Üç konik makaralı yataklar, yuvarlanma elemanı kesik koni olan radyal ve eksenel yataklardır. Animasyonu görelim. Yatak çeşitleri. Dört fıçı makaralı yataklar, yuvarlanma elemanı fıçı şeklindeki makaradan meydana gelen radyal ve eksenel yataklardır. Animasyonu görelim. Beş iğneli yataklar, yuvarlama elemanı silindirik yataklardır. Animasyonu görelim. Rulman standart gösterimi. Rulman yataklar zamanla kullanımdan dolayı aşınırlar. Yerine aynı özellikte rulman yataklar takmak gerekir. Bu rulman değişimi yapılırken mutlaka bir ismi ve numarası olması gerekir ki rulman alınırken bu isme ve numaraya göre alınsın. Bu sebeple rulmenların seri numaraları ve gösterimleri belirli bir düzene göre yapılarak standartlaştırılmıştır. Rulman değişiminde bu numaralardan faydalanılır. Rulmenlar belirli gruplara ayrılır. Rulman numaraları belirli bilgileri ifade ederler. Bu gösterimler TS 6269'a göre standartlaştırılmıştır. Temel semboller. Ön semboller. Seri semboller. Delik ölçüsü sembolü.
Son ek semboller. Rulman standart gösterimi. Ön ek sembol. Ön ek semboller genellikle malzeme için kullanılırlar. Yatağın bir parçasını da ifade ederler. Ön ek sembol yerine aşağıda harflerle ifade edilen elemanlar kullanılmaktadır. L. Parçalanabilen yatağın iç ve dış bileziğini ifade eder. R. Parçalanabilen yatağın makarasını taşıyan iç ve dış bileziğini gösterir. BO. Silindirik makaralı yatağın düz halkasıdır. K. Kafes ve yuvarlanma elemanı. Tek yönlü eksenel yatağın mil halkasıdır. G. Tek veya çift yönlü eksenel yatağın plakasıdır. M. Çift yönlü eksenel yatağın ara halkasıdır. B. Çift veya tek yönlü çalışan eksenel yatakların küresel gövde plakasıdır. U. Tek veya çift yönlü eksenel yataklarda oturma plakası veya halkasıdır. Rulman standart gösterimi. Temel semboller, rulmenli yatağın ana boyutlarını ifade eder. Genellikle rakamlarla gösterilir. İki bölüme ayrılır. Bir seri sembolü, 1 ile 3 rakam ve harflerle gösterilen ve onun karakterini belirten bölümüdür. Bu bölümün son rakamı TS 3574 ISO15'e göre çap dizisini ifade eder. İki delik sembolü ölçüsü, deliğin çapını ifade eder. 20 milimetreye kadar olan çaplar şu şekilde ifade edilirler. Delik sembol ölçüsü, 00 eşit büyük iç çap D, 10 milimetre. Delik sembol ölçüsü, 01 eşit büyük iç çap D, 12 milimetre. Delik sembol ölçüsü, 02 eşit büyük iç çap D, 15 milimetre. Delik sembol ölçüsü, 03 eşit büyük iç çap D, 17 milimetre. Rulman standart gösterimi. Rulmenlerin delik çapı ölçüsü 19 milimetreden büyük ve 496 milimetreden küçük olanların ise delik çapı ölçüsü bulunurken delik sembol ölçüsü sayısı 5 ile çarpılır. Serisi 6309 olan rulmenin delik çapı ölçüsü D eşittir 45 milimetre olarak bulunur. Delik sembol ölçüsü DSÖ küçüktür 10 ise rulman gösteriminde son rakam olduğu gibi ölçü olarak yazılır. Örneğin, 639 rulman gösteriminde iç çap D eşittir 9 milimetredir. 606 rulman gösteriminde iç çap D eşittir 6 milimetredir. 627 rulman gösteriminde iç çap D eşittir 7 milimetredir. Rulman delik çapları 500 milimetre ve üstü ise delik çapı araya işareti konularak olduğu gibi çap ölçüsü değeri yazılır. Rulman standart gösterimi. Örneğin, D eşittir 550 milimetre olan konik makaralı rulmenin gösterimi 320, 550. İç çap sembol ölçüsü. Dış çap sembolü. Genişlik ve yükseklik sembolü. Yatak tipi sembolü. Rulman kodlamasının şematik anlatımı. 62 kodunda 02 ölçü serisinde, 0 genişlik değeri çizelgelerde kullanılmadığından 602 yerine direkt 62 olarak yazılmıştır. Rulman kodlamasının şematik anlatımı. Rulman seri numara 6206. 62 Rulman seri. 06. D eşittir 06 çarpı 5 eşittir 30 milimetre. 6 Rulman tipi. 02 ölçü serisi. 0 genişlik serisi. 2 dış çap serisi. Rulman standart gösterimi örnekleri. Örnek Rulman 7220 ADBC4. Tek sıralı sabit bilyalı rulman. Çap serisi. Rulman delik çapı. Temas açısı.
Arka arkaya düzen. Radyal boşluk. Rulman standart gösterimi örnekleri. Örnek Rulman 51215. Rulman delik çapı. Eksenel bilyeli rulman. Yükseklik serisi. Radyal boşluk. Rulman çizimleri. Tek sıra sabit bilyalı rulman çizimi. Bir eksen çizilir, çizelgeden bulunan D, D ve B ölçüleri eksen üzerinde işaretlenir. (2H) ölçüsü formülde çıkan değere göre işaretlenip köşegenler çizilir. Üç köşegenlerin kesişim noktalarında D bir çaplı bilye çizilir. 4H ölçüsü 3'e bölünerek işaretlenerek dış bilezik ve iç bilezik arasındaki boşluk çizilir. Son olarak tarama işlemi yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Çift sıra sabit bilyalı rulman çizimi. Bir eksen çizilir, çizelgeden bulunan D, D ve B ölçüleri işaretlenerek çizilir. (2H) yüksekliği formüle göre hesaplanır. Bulunan H yüksekliğindeki dikdörtgenin köşegenleri çizilerek orta nokta bulunur. Orta noktalara düşey eksen çizilir. B/2 bulunur. 3 orta noktaya göre formülle bulunan L ölçüsü işaretlenerek D bir çaplı bilyeler çizilir. 4H/3 mesafesi işaretlenerek dış bilezik ile iç bilezik arasındaki boşluk çizilir. 5 tarama yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Çift sıra oynak bilyalı rulman çizimi. Bir eksen çizilerek, çizelgeden bulunan D, D ve B ölçüleri eksen üzerinde işaretlenir. (2H) yüksekliği formülden bulunan ölçüye göre işaretlenir, köşegenler ile orta nokta bulunarak düşey eksen çizilir. 3H bir mesafesi formülle bulunan değere göre işaretlenerek bilyelerin yatay ekseni çizilir. Bu işlemden sonra D, 1/2 ölçüsü işaretlenerek bilyelerin düşey eksenleri çizilir. 4 rulmanın ortasından geçen ve bilyelere teğet olan düşey eksen üzerinden R bilyeyi çizilir. 5 taramalar yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Silindirik makaralı rulman çizimi, bir eksen çizilerek, çizelgeden bulunan D, D ve B ölçüleri eksene göre işaretlenerek çizilir. (2H) yüksekliği formüle göre bulunarak köşegenler çizilir. Köşegenlerin kesişim noktasında silindirik makaranın yatay ekseni çizilir. Üç silindirik makaranın D1 ve L ölçüsü H göre formülden bulunarak çizilir.
4h/3 ölçüleri bulunarak dış bilezik ve iç bilezik arasındaki boşluk çizilir. 5 taramalar yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Oynak makaralı rulman çizimi. Bir eksen çizilerek D ve B ölçüleri eksene göre çizilir. "2h" mesafesi işaretlenip rulmana düşey eksen çizilip, bu eksen üzerinde formülle bulunan R yayı çizilir. Önce R1 ve R2 yayları çizilerek D1 eşittir. L ölçüsü çapında ve L1 genişliğinde makaralar formülle bulunan ölçüye göre çizilir. Dört taramalar yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Konik makaralı rulman çizimi, bir eksen çizilir, çizelgeden bulunan D ve B ölçüleri eksene göre çizilir. "2h" bir yüksekliği formülde bulunan değere göre işaretlenerek 15 derece açıya dik olacak şekilde konik makara ekseni çizilir. "3d1 ve D/2 çapı ve L boyu hesaplana değerlere göre işaretlenerek konik makara çizilir. "4" bulunan H2 değerine göre iç bilezik çizilir. "4" bulunan H2 değerine göre iç bilezik çizilir. 5 taramalar yapılarak çizgiler kalınlaştırılır. Rulman çizimleri. Eksenel bilyalı rulman çizimi. Bir eksen çizilir, çizelgeden bulunan D ve B ölçüleri bu eksene göre çizilir. "2h" yüksekliğindeki dikdörtgenlerin köşegenleri çizilerek orta nokta bulunarak kesiştikleri nokta merkez seçilir ve D1 çaplı bilye çizilir. 3h ölçüsü 3'e bölünerek üst bilezik ve alt bilezikler çizilir. 4 tarama yapılarak yardımcı çizgiler kalınlaştırılır.